Madde krallığı hazinelerini birçok seviyede saklar. Yakın zamana kadar sadece tek bir seviye var sanıyorduk. Başka seviyelerde olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bir kibrit çaktığımızda kimyasal bir tepkime moleküllerde depolanan enerjiyi serbest bırakır. Eski kimyasal bağlar kopar ve yenileri kurulur. Bitişik moleküller daha hızlı hareket etmeye başlar ve sıcaklık artar. Kısa süre sonra bu işlem kendi kendine yayılır, bir tür zincirleme tepkimeye dönüşür. Alevle temsil edilen enerji, çekirdeklerinin etrafında dönen elektronlar aracılığıyla atomların kimyasal bağlarında belki de uzun yıllar boyunca kilitli kaldı. Ateş yaktığımızda bu gizli kimyasal enerjiyi salarız. Ama maddenin başka bir tür enerjiyi barındıran daha derin bir seviyesi var. Atomun kalbinin içinde, çekirdeğinde. Bu gizli hazine milyarlarca yıl önce ufak yıldız fırınlarında dövüldü. Dünyanın oluşumundan çok önce. Yıldızlara güç veren şey o. Kozmik bir olgunlaşma töreni doğanın bu bilgisini kullanıyor. Doğanın labirentinin bu kadar derinine inecek kadar zeki olan başka gezegen varlıkları dikkatli olsa iyi olur. Yıldız ışığının sırrı oyuncak değildir. Tıpkı ateş gibi bir saniye hayat da verebilir, onu yakıp kül de edebilir. Kozmos, yeni dünyalar. Atom nedir? Atomlar neden oluşur? Birbirlerine nasıl bağlanırlar? Atom kadar küçük bir şey o kadar çok gücü nasıl barındırabilir? Atomlar nereden gelir? Bizimle aynı yerden. Atomların kökenini aradığımızda kendi başlangıcımızı araştırırız. Bu arayış bizi uzay ve zamanın derinliklerine götürüyor. Size iki atomun hikayesini anlatmak istiyorum. Benimle gelin. Uzun zaman önce, daha dünya oluşmadan, soğuk ve ince bir gaz kümesi vardı. Çok basit atomlardan oluşuyordu ve kütle çekimiyle birbirlerine çekiliyorlardı. Böylece bulut büyüdü. Atomlar çekirdeklerinde küçük ama ağır parçacıklar barındırıyordu. Hidrojende protonlar vardı. Helyumda nötronlar da vardı. İkisinin de etrafında hızla dönen bir elektron örtüsü vardı. Kütle çekimi onları birbirinin daha yakınına çektikçe bulutun içindeki atomlar daha hızlı hareket etti. Ta ki her şey kendi içine çökene dek. Bu çöküş sıcaklığı o kadar yükseltti ki bulut doğal bir füzyon reaktörüne dönüştü. Başka bir deyişle bir yıldıza. Fizik kanunlarına göre çalışan atomlar kesintisiz karanlıkta kaynaştı. Ve sonra ışık oldu.
Bu temel parçacık köpüğünde atomlardan birinin bir helyum atomunun çekirdeği oluştu. Milyarlarca yıl sonra yıldız yaşlandı. Hidrojen yakıtının tamamını helyuma dönüştürmüştü. Artık yıldızın ölme zamanı geldiği için bebekliğindeki içe doğru dönüşe devam ediyor. Helyum atomumuzu bulabilir misiniz? Başka iki atomla birleşerek kahramanlarımızdan birine dönüştü. Karbon atomuna. Yıldızların kalbinde olan şey budur. Yakında karbon atomumuz bu kırmızı dev yıldızdan fırlayıp uzayın yıldızlar arası okyanusuna gidecek. Enginlikte onu bulabilmemiz için bu atomu maviye boyadık. Bu esnada galaksinin başka bir yerinde yıldızlar doğup ölürken benzer süreçler meydana geliyordu. Hikayemizin diğer atomu ölmekte olan bu yıldızın kalbinde oluştu. Felaket düzeyindeki süpernovaya dönüşme sürecinde 226 proton ve nötron bir karbon atomuna kaynayarak onu bir uranyum atomuna dönüştürdü. Uzay ve zamandaki serüveninde onu takip edebilmemiz için diğer kahraman atomumuzu kırmızıya boyadık. Şansa bakın ki, engin Samanyolu galaksisinde dolaştıktan sonra iki atomumuz da küçük bir güneş sisteminin alevli doğumuna rastladı. Bizimkinin. Karbon atomumuz uzun yol kat ederek küçük bir gezegenin parçası oldu. Milyarlarca yılın ardından kendinin neredeyse birebir kopyalarını yapmak gibi tuhaf bir meziyete sahip olan son derece kompleks bir moleküle katıldı. Karbon atomu, yaşamın kökenindeki minik rolünü oynuyordu. Karbon atomumuz yeniden doğuşlarının hiçbirinde öz farkındalığa sahip değildi. Özgür iradesi yoktu. Doğa kanunlarına göre çalışan dev bir kozmik makinedeki son derece küçük bir çarktı sadece. Peki ya diğer atom? Süpernovada oluşan uranyum atomu? Ona ne oldu? Dünyamız ateşin içinde doğdu ve bu minik atom ona çekildi. Belki bir süpernovanın patlayıcı dalgasıyla ilerlemişti. Belki de güneşimizin kütle çekimi onu cezbedip daha da cehennemvari olan içinin derinliklerine çekmişti. Dünyanın yüzeyi bir süre sonra soğudu ama içi erimiş halde kaldı. Magma yavaşça döndü ve uranyum atomumuz çağlar içinde gezegenin derinliklerinden tekrar yüzeye taşındı. Dünyanın derinliklerindeki yüksek sıcaklığa ve basınca rağmen atomumuzun bütünlüğü hiçbir zaman tehdit altına girmedi. Atomlar küçük, eski, sert ve dayanıklıdır. Her şey atomlardan oluşur, biz de dahil. Ama 19. yüzyılın son yıllarına kadar atomun içindeki keşmekeşten haberimiz yoktu. Samanyolu galaksisinin karşıt uçlarından gelen iki atomumuzun nihayet buluştuğu yer işte burası. O buluşma Paris'te oldu. Karbon atomumuz, dünyanın en büyük bilim insanlarından birinin retinasının parçası oldu.
X ışınlarının keşfinden sadece birkaç yıl sonra, Marie Curie ile kocası ve araştırma ortağı Pierre, bir parça maddenin cildin, hatta duvarların arkasını görmeyi nasıl mümkün kılabildiğini öğrenmek istiyordu. Dünyada nadir yerlerde bu tuhaf özelliklere sahip uranyum zengini kayaların olduğu bilgisi, Marie'nin bilimsel arayışına ilham verdi. Hala çam iğneleriyle karışık olan donuk, kahverengi cevher, Avrupa'nın şimdi Çek Cumhuriyeti olan kısmından gelmişti. Ama bu madde çok nadirdi ve en küçük bir miktarını ayrıştırmak için bile çok uzun ve zahmetli çalışmalar gerekiyordu. Marie daha sonra şöyle yazacaktı: "Bu tek uğraşımızla bir rüyanın içindeymiş gibi yaşadık." Çok kötü şartlar altında çalışarak cevheri %50 ila 80 uranyumdan oluşan uraninit adında bir minerale kadar saflaştırdılar. Bu büyük bir başarıydı. Ama Marie ve Pierre çok daha nadir bir şeyin peşindeydi. Marie'nin radyum adını verdiği bu maddenin sadece 0,1 gramını ayrıştırmak için tonlarca cevheri işlemesi 3 yıl sürdü. Marie ile Pierre yepyeni bir element keşfetmişti. Curie'ler radyumun aşırı sıcaklıklardan hiç etkilenmediğini gösterdi. Bu tuhaftı. Öyle yoğun ısıya maruz bırakılan çoğu madde çarpıcı şekilde değişiyordu. Ve bir şey daha vardı. Kendiliğinden enerji yayıyordu. Kimyasal tepkimeler aracılığıyla değil, bilinmeyen bir mekanizma aracılığıyla. Marie Curie bu yeni olaya radyoaktivite adını verdi. O ve Pierre bir radyum kütlesinden kendiliğinden yayılan enerjinin aynı miktarda kömürü yakmaktan çok daha büyük olacağını hesapladı. Onları hayretler içinde bırakacak şekilde radyoaktivite, kimyasal enerjiden milyonlarca kat daha güçlüydü. Moleküllerin içinde bulunan enerjiyi serbest bırakmakla daha da derinde saklanan çok daha büyük güç arasındaki fark. Marie, Pierre, küçük Irene ve onun daha sonra evleneceği adamla beraber bu aile toplam 5 Nobel Bilim Ödülü'ne layık görülecekti. Rafine ettikleri uraninitle dolu şişeler, tüpler ve mataralar geride radyum parçacıkları kalıntısı bırakıyordu. O kadar güçlülerdi ki geceliğin laboratuvarı aydınlatıyorlardı. Marie yıllar sonra şöyle yazdı: "O fakir köhne barakada parlayan tüpler dünyevi yıldızlar gibiydi." Marie, bu ışıldamanın radyoaktif atomların çekirdeklerinin içinde meydana gelen bir şeyden kaynaklandığına dair doğru bir sonuca varmıştı. Binlerce yıldır maddenin en küçük parçasının atomlar olduğu düşünülüyordu. Curie'nin dünyevi yıldızları, atomun içinde daha da küçük parçacıkların etkileşim kurduğu olası bir dünyanın deliliydi. Bu büyülü geceden 100 yıl sonra, Marie Curie'nin yemek kitapları hala keşfettiği müthiş radyoaktiviteyle parlıyordu. Ama doğaya dair bu daha derin anlayışın daha karanlık kullanımlarının H.G. Wells adında bir vizyonerin aklına gelmesi zaman alacaktı. Bu yazar, bilimin yeni keşiflerini dünyayı büyüleyen hikayelere dönüştürme ve en vahim sonuçlarını başka kimsenin öngörmediği şekilde öngörme konusunda bir dahiydi. Zaman makinelerini ve uzaylı istilalarını ilk hayal eden yazar H.G. Wells, atomların silahlaştırdığı bir gelecek dünyasına dair kabuslar gördü. 1913'te yazdığı The World Set Free kitabında atom bombası ifadesini icat etti ve onları çaresiz sivil nüfusların üstüne saldı. İmkansız derecede uzak bir gelecek olan 1950'lerde İngiltere ile Almanya arasında bir nükleer savaş hayal etti.
1933'te Macar fizikçi Leo Szilard biyolog olmayı düşünüyordu. Doktor Szilard, içeride iyi misiniz? Wells'in romanını okudu ve bu onu düşündürdü. Szilard atomların içinin proton ve nötronlardan, dışının da hızla dönen elektronlardan oluştuğunu biliyordu. Bir anda Londra'daki bu kavşakta yeşil yanmasını beklerken aklına bir fikir geldi. Bir nötronu soğurduğu zaman 2 nötron yayacak bir elementten yeterince çok miktarda bulabilirse, bu nükleer bir zincirleme tepkimeyi sürdürebilirdi. İkisi 4 tane üretir, 4'ü 8 tane üretir ve öyle devam ederdi. Ta ki çekirdeğin içindeki muazzam miktarda enerji serbest bırakılana dek. Kimyasal değil, nükleer bir tepkime. İşte bu anda dünyamız değişti. Leo Szilard, katlanarak artmanın gücünü de biliyordu ve atomun çekirdeğinin dünyasında bir nötron zincirleme tepkimesi tetiklenebilirse, Wells'in hayali atom bombası gibi bir şey mümkün olabilirdi. Bu yıkıcı kabiliyetin düşüncesi onu ürpertti. Çok ama çok uzun zaman önce başlamış bir şiddet sürecinin sadece en yeni gelişmesiydi. ...50.000 yıl önce bütün insanlar gezen avcı toplayıcı gruplarıydı. Birbirlerine seslenerek sınırlı alanlarda iletişim kuruyorlardı. Ses hızında, yani saatte yaklaşık 1200 kilometreyle. Ama daha uzun mesafelerde ancak koşabildikleri hızda iletişim kurabiliyorlardı. 12.000 yıl kadar önce tarımın icadıyla yaklaşık aynı zamanda daha uzun mesafeden öldürme gücünü geliştirdiler. Öldürme yarıçapları bir yayla fırlatılan okun kavisine genişledi ve tek bir okla bir kişiyi öldürebiliyorlardı. Atalarımız özellikle savaşçı değildi. Çünkü o zaman o kadar az insan ve o kadar çok alan vardı ki silahlı çatışma yerine yer değiştirmek tercih edilirdi. Silahları neredeyse tamamen av için kullanılıyordu. Tanıma ufukları muhtemelen küçüktü. Sadece 50-100 kişiden oluşan kendi gruplarındaki diğer fertleri tanıyorlardı. Ama zaman ufuklarında dev bir sıçrama oldu. Şimdi ve burada çok çalışarak birkaç ay sonra hasat edebilmek için ekin ekiyorlardı. Daha sonra istifade etmek için şu anki hazları erteliyorlardı. Gelecek için plan yapmaya başladılar. Yaklaşık 2500 yıl önce yeni bir tür savaş başladı. İskender'in fethettiği bölgeler Makedonya'dan Indus Vadisi'ne kadar uzanıyordu. Artık yeryüzünde milyonlardan oluşan gruplara ittifak borcu olan çok sayıda insan vardı. Uzun mesafelerde iletişim ve ulaşımın maksimum hızı yelkenin ve atın hızıydı. Sparta kralı 3. Arkidamus kararlı cesaretiyle ünlüydü. Düşmanla göğüs göğüse çarpışmaktan zevk alıyordu. Söylenene göre bir balistadan fırlatılan bir oku ilk gördüğünde keder içinde şöyle haykırmış: "Herkül aşkına, mertlik elden gidiyor." Hem öldürme menzili hem de öldürme oranı katlanarak artmıştı. Artık bir cesedin olacağı yerde 10 ceset yatıyordu ve kuşatma aletinin kolunu serbest bırakan asker onların yüzünü hiç görmüyordu bile. Surların diğer tarafındaki kıyından çok uzakta duruyordu. Günümüzde ulaşımın maksimum hızı, dünyadan çıkış hızı saatte 40.000 kilometre. İletişim hızı ise ışık hızı. Tanıma ufukları da muazzam şekilde genişledi. Kimine göre 1 milyar veya daha fazla, kimine göre
türümüzün tamamı. Az sayıda insan içinse yaşayan tüm canlılar. Öldürme yarıçapı en kötü durum senaryosunda artık küresel medeniyetimizin tamamı. Bu noktaya nasıl geldik? Bilimle devlet arasındaki ölümcül bir kucaklaşmanın sonucuydu bu. Ve hiçbir yıkıcı güç miktarını yeterli bulmayan bir bilim insanı vardı. İlk nükleer savaşın başladığı anı tam olarak tespit etmek zor. Bazıları izini ağaçların üzerinde ilerleyen o oka kadar sürebilir. Bazıları ise çok daha sonra 3 mesajla başladığını söyleyebilir. ...1939'da Adolf Hitler'in doğum gününde en zeki genç bilim insanlarından biri olan Paul Hartek'in aklında Führer'i için özel bir hediye vardı. Hartek, Nazi Savaş Bürosu'na bir mektup yazdı. Nükleer fizikteki en yeni gelişmelerin geleneksel silahlardan kat be kat daha güçlü bir patlayıcıyı üretmeyi mümkün kılacağına dair onları bilgilendirmek istiyordu. Adolf Hitler'e bir atom bombası vermeye çalışıyordu ama Hitler'in asla bir nükleer silahı olmayacaktı. Topraklarındaki büyük fizikçilerin birçoğunu öldürtmüş, hapsetmiş veya sürgüne göndermişti. Yahudi veya liberal olanları ve ikisi birden olan birçoğunu. Savaşın başlamasından tam bir ay önce Leo Szilard, Albert Einstein'ın Long Island'da kiraladığı eve bir ziyarette bulundu. Manhattan dışına yolculuklarda genellikle Leo Szilard'a şoförlük yapan fizikçi, 1939'daki o Ağustos gününde müsait değildi. O yüzden Szilard, göçmen bir Macar yurttaşının hizmetinden yararlandı. Edward Teller adında genç bir bilim insanından. Budapeşte'deki zulüm onu ve ailesini Münih'e sığınmaya itmişti. Orada bir trafik kazasında sağ ayağını kaybetmişti. 1930'ların başında Teller ve ailesi bir kez daha kaçmak zorunda kalmıştı. Tıpkı Hartek'in Hitler'i bilgilendirmeyi kendine göre bildiği gibi Szilard da Başkan Franklin Roosevelt'in öyle bir silahın müthiş gücünü öğrenmesini istiyordu. Yeryüzünde prestiji ve nüfuzu Einstein'inkiyle kıyaslanabilecek hiçbir bilim insanı yoktu. Hitler'i elinde bir nükleer silahla hayal etmek Einstein'ın kabusuydu. Peki bu tehlikeli yeni bilginin uzun vadeli sonuçları ne olacaktı? Bu bilgi bir verildi mi asla geri alınamazdı. Einstein, Amerika'nın Manhattan projesi olarak bilinecek atom bombasını yapma çabasında yer almadı. Ama atom çekirdeğinin savaştaki potansiyel kullanımı konusunda başkanı uyardı. Savaş bittikten sonra bir muhabire, Almanların atom bombasını geliştirmede başarısız olacağını bilse, mektubu asla imzalamayacağını söyledi. Ama Edward Teller'ın öyle bir tereddütü yoktu. Atomu silahlaştırmaya başlamak için sabırsızlanıyordu. Rus fizikçi Georgi Nikolayevich Filerov, yıllar boyunca bir nükleer zincirleme tepkimenin olası askeri uygulamaları konusunda lideri Joseph Stalin'i uyarmaya çalıştı ama Sovyetler Birliği Almanların kuşatması altındaydı ve bir atom bombası projesini tamamlamak muhtemelen yıllar sürerdi. Köşeye sıkışmışlarken bunu düşünmek bile mantıksız görünüyordu. 1942'de Filerov, nükleer fiziğe dair bir bilimsel makale yayınladı. Şimdi Avrupa'daki ve Amerika'daki ünlü fizikçilerin buna ne diyeceğini görmek için heyecanlanıyordu. Filerov şaşırdı. Uluslararası bilim camiasındaki fizikçilerin hiçbiri makalesini yorum yapmaya değer görmemişti. Başta duyguları incindi. Ama sonra aslında neler olduğunu anladı. İki ülkede bombayı yapmak için gizlice çalışırken, Amerikan ve Alman bilim dergileri bütün nükleer fizik makalelerinden arındırılıyordu. Yayımlanmış verilerin bu eksikliğinden, yani havlamayan köpekten dolayı Filerov, Stalin'i kendi nükleer silah programını başlatmaya ikna etme çabalarını 2 katına çıkardı.
Üç durumda da öldürme oranında muazzam bir artışın mümkün olduğu konusunda liderlerini bilgilendiren generaller veya silah tacirleri değil, bilim insanlarıydı. Amerikan Savaş Bakanlığı atom bombası araştırma projesinin merkezinin konumu olarak New Mexico'daki ücra Los Alamos'u seçti. Orayı öneren, ergenliğindeki bir hastalığın iyileşme sürecini orada geçiren proje yöneticisi fizikçi J. Robert Oppenheimer'dı. Ama Edward Teller'a göre atom bombası yeterince büyük değildi. O daha da büyük bir ölümcüllüğü hayal ediyordu. Atom bombasının sadece çekirdeğe giden fitili yakan bir kibritten ibaret olduğu bir silah. Termonükleer bir silah. Teller'ın sevgiyle Super adını verdiği şey. Bilim camiasında Edward Teller'ın bir zıddı olsaydı, o da Joseph Roblat olurdu. Roblat, Varşova'da Teller'ınki gibi varlıklı ama her şeyini kaybetmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1939 yazında Nazi işgalinden hemen önce Liverpool Üniversitesi'nde bir araştırma pozisyonuna geçmesi için İngiltere'ye davet edilmişti. Yola çıkmasından önce son anda sevgili eşi Tola acil bir apendektomi ameliyatı oldu. Seyahat edecek kadar iyileşene dek geride kalmak zorundaydı. Tola, Joseph'in önden gidip yeni evlerini hazırlamasını ısrar etti. Sadece birkaç hafta sürecek demişti ona. İşin zorluğu, ilk kez Londra'da Leo Szilard tarafından hayal edilen nükleer zincirleme tepkimeyi ateşleyecek bir kimyasal fitil bulmaktı. Bilim insanları ve mühendisler kendilerine emsali görülmemiş yıkıcılıkta bir güce sahip bir bomba yaparak büyük bir tehlikeyi bertaraf edeceklerini, kendi devletlerine güvenilebileceğini, silahı asla öyle diğer devletler gibi saldırı için kullanmayacaklarını söylüyorlardı. Bu atom bilimciler, nükleer silah yapmayı onları kullanmanın caydırıcısı olarak gören ilk insanlardı. Manhattan Projesi'nin ardındaki itici gerekçe, atom bombalı Hitler korkusuydu. Yine de Almanya teslim olup Hitler ortadan kalkınca, bomba üstünde çalışan binlerce bilim insanından sadece biri istifa etti. O da Joe Rowlatt'tı. Sonraki yıllarda ne zaman ona kararı sorulsa, bunu ahlaki üstünlükten yaptığına dair tüm imaları daima reddetti. Sadece gülümserdi ve aslında Varşova'dan ayrılması engellenen ve savaşın kaosunda kaybettiği karısını çok özlediğini söylerdi. Avrupa'da savaş sona erince onu aramaya gitme fırsatını elde etti ama onu asla bulamadı. Sadece ölü listesinde adını buldu. Tola, Nazi soykırımında can vermişti. Belzec toplama kampında imha edilmişti. Rotblat 60 yıl daha yaşadı ama bir daha evlenmedi. Savaş esnasında bombayı üretme araştırmalarına devam eden 3 ülkeden sadece Amerika savaş bitmeden önce başarılı oldu. Tarihçiler bunun sebebinin Amerika'nın çok sayıda göçmen alması olduğuna inanıyor. Manhattan Projesi'nin lider isimlerinden sadece ikisi Amerika'da doğmuştu. Ve sadece biri doktorasını Amerika'da yapmıştı. Atom bombası Japon şehirleri Hiroşima ve Nagasaki'ye atılarak İkinci Dünya Savaşı'na son verdi. 2 ay sonra Başkan Truman tebrik etmek için Oppenheimer'ı Oval Ofis'e davet etti ama Truman'ın canını sıkma pahasına Oppenheimer hiç kutlama yapacak havada değildi. Sayın Başkan, ellerime kan bulaştığını hissediyorum. Saçmalama. Ellerinde kan olan biri varsa o da benim ve bu beni hiç rahatsız etmiyor. Sizce Ruslar bombaya ne zaman sahip olur? Asla. O mızmız bilim adamını bir daha sakın yanıma yaklaştırmayın. Duydun mu beni? Asla. 4 yıl geçmeden Ruslar kendi atom bombalarını patlattı ve kısa süre sonra 2 ülkede çalışmalara devam edip Super yani termonükleer hidrojen bombaları yaptı. Bilim insanlarının 3 mektubuyla başlayan nükleer silah yarışı dehşet verici bir başlangıç yapmıştı.
Savaştan sonra Taylor'ın daha da büyük öldürme gücüne dair hayalleri gerçek olacaktı. 1950'lerin başlarında Amerika'da komünist cadı avları başladığında Manhattan projesini müthiş şekilde yürüten eski patronu Robert Oppenheimer'ın güvenlik yetkisinin elinden alınması gerektiğini memnuniyetle ima etti. Böylece Oppenheimer'ın kariyerini mahvedecekti. Trinity sahası, 16 Temmuz 1945'te dünyanın ilk nükleer cihazının patlatıldığı yer. Nükleer cephanelerdeki çarpıcı azalmalara rağmen, nükleer savaşın hayaleti bize hala musallat oluyor. Dumanı tüten bir yanardağın gölgesinde nasıl bu kadar rahat uyuyabiliyoruz? Başka bir zamanda, büyük bir tehlikeyle karabasan görür gibi yüzleşen başkaları vardı. Size bir hikaye anlatayım. İki adam bara girmiş ve kavgaya karışmışlar. Louis Auguste Sipari tutuklanıp Saint-Pierre hapishanesine götürüldü. Orada zindana atıldı. Bütün bunlar 1902'de bir seçim kampanyasının ortasında Karayipler'deki Fransız sömürgesi Martinik adasında oldu. Bu Nisan sabahında Fernand Cleric manzarayı izlemek için dışarı çıktı. Göz gezdirdiği her şeyin efendisiydi. Adanın ağaçlarını mobilyaya dönüştüren fabrikaların, şeker kamışı ve kahve tarlalarının. Bu tuhaf. Böyle güneşli ılık bir sabahta neden kırağı olsun ki? Ama o kırağı değildi. Pöle Dağı'ndan gelen yanardağ külüydü. Kül yağmaya başlayınca Amerikan konsolosunun eşi Clara Prentice memleketi Massachusetts'e gitmeyi düşündü. Ama hayır, bu söz konusu olamazdı. Gelecek hafta için planladığı şu gala vardı. Onu ertelemek düşünülemezdi. Bir de az miktarda eşyasını bırakıp Saint-Pierre şehrinden adanın daha güvenli bir yerine kaçamayacak kadar fakir olanlar vardı. Gitme imkanı olanlar teknelerle ayrıldı. 7 Mayıs'ta bir kez daha Rodolphe Fouché'yi seçin. Belediye Başkanı Fouché, İsa'nın göğe yükseliş günü ziyafeti ve balosu için akşam geç saatlere kadar detaylı planlar hazırladı. O esnada aşağıdaki hizmetçiler etkinliğe hazırlık için ziyafet salonundaki külleri temizliyordu. Martinik adasında bir bilim insanına en yakın kişi Gaston Land adında bir ilkokul öğretmeniydi. Land, yeni uyanan yanardağ kraterini ziyaret etmişti ve artan faaliyete dair gözlemlerini gazetede paylaşmıştı. Ama Land, yaklaşan Paris seyahati için daha çok endişeleniyordu. Yapması istenen konuşmayla birlikte adanın bitki yaşamının numunelerini sergileyecekti.
Ama bu hızla kül yağarken bütün örnekleri mahvolacaktı. Belediye Başkanı Fouché kararlılığını toplayıp yeni bir afiş yaptırdı. Sevgili vatandaşlarım, korkmayın. Yakın gelecekte hiçbir lav akıntısı şehre ulaşamaz. Yanardağ'la aramızda 7 kilometre var. Höle Dağı ile aramızdaki 2 dev vadiyi ve bataklığı aşmak için lav miktarının imkansız derecede fazla olması gerekir. ...7 Mayıs'ın erken saatlerinde Saint-Pierre halkı gürleyen sismik sarsıntılarla ve cehennemvari yanardağ ağzının yakınındaki volkanik şimşeklerle uyandı. Toplu panik yayılmaya başlamıştı. Halkı sakinleştirmeye çalışmak için askerler gönderildi. Sonra 8 Mayıs Perşembe sabahı şafaktan hemen önce yanardağ son derece sakinleşti. Hava serin ve ferahtı. Deniz de cam gibiydi. Höle Dağı 8 Mayıs 1902'de sabah saat 08:02'de patladı. Patlama o kadar yüksek bir ses çıkardı ki 800 kilometre uzaktaki Venezuela'dan duyuldu. Dev piroklastik akıntı yani süper sıcak gazlardan oluşan bir ölüm bulutu vadileri dakikalar içinde aşarak şehre ulaştı. Bu patlama sadece tek bir stratejik nükleer savaş başlığına denkti. Patlamadan 3 gün sonra adanın diğer kısmından gelen insanlar cesetleri toplamak ve yanardağın tamamen tüketemediklerini yakmak için Saint-Pierre'in hala dumanı tüten sokaklarını taradı. Yardım edin! Yardım edin! Hadi çabuk, çabuk. Hadi! Louis Auguste Sipari'nin başına gelenleri çok az kişi tecrübe edip bunu anlatacak kadar yaşamıştır. Yanardağ patladığında bir an onu esir tutanların çığlıklarını duymuş, ardından dehşet verici bir sessizlik. Sonra hücresindeki küçük bir aralıktan içeri şiddetli bir sıcaklık girmiş. Ondan kaçınmak için etrafta hoplayıp zıplamış ama yine de omuzlarına kadar ciddi derecede yanmış. 3 gün boyunca ıstırap çekmiş. Hücresinin duvarlarındaki nemden başka besini yokmuş. Kalın duvarlı zindanda tecrid edilmesi hayatını kurtarmıştı. Saint-Pierre'in 30.000 vatandaşı arasından kurtulan 2 kişiden biri oydu. Peki ya biz? Alarmı ne zaman çalacağımızı bilir miyiz? Yaklaşan şeyi görebilir miyiz? Zamanında uyanabilir miyiz? Tekrar 2 atomumuzdan birinin izindeyiz. Uranyum atomunun. Uranyum atomu doğası gereği kararsızdır. Er ya da geç bozulur. Çekirdeğinden bir parçacık kopup uranyum atomunu bambaşka bir elemente dönüştürür. Toryuma. Radyoaktif bozulmanın çapraz ateşi içinde uçuyoruz. Atom altı parçacıklar yaşamın incelikli yapısı arasında mermiler gibi hareket ediyor. Moleküllerinden elektronlar koparıyor. İyonlaştırıcı radyasyon canlıları işte böyle etkiler. O kromozomların hiç şansı yoktu. Atom silahları bu yüzden geleneksel silahlara kıyasla çok daha tehlikelidir. İyonlaştırıcı radyasyon etrafımızda her yerde.
Hatta içimizdedir. Düşük seviyelerde tehdit oluşturmaz ama yüksek seviyelerde iş başka. Ölümcül seviyede radyasyona maruz kalmak kısa vadede hücrenin katlanarak çoğalmasına neden olan kontrolsüz bir tepkimeye yol açabilir. Kansere. Ama zarar verme gücü zamanın koridorlarında yankılanarak da ilerleyebilir. Radyasyon, kelebeğin kromozomlarına saldırdığında, ardında kelebeğin doğmamış yavrusunun kaderini etkileyen bir yıkım izi bıraktı. Genlerinde bir mutasyon. Kelebeklerle çok ortak noktamız var. DNA mimarisindeki her değişiklik, sonraki nesillerde tekrar kopyalanır. Hasar, aktarılarak geleceğimizi tahrip eder. Uzayda binlerce ışık yılı uzaktaki ve zamanda milyarlarca yıl geçmişteki yıldızlarda doğmuş atomlardan oluşuyoruz. Kendi kökenimizi arayışımız, bizi dünyamızdaki devrimizden çok uzaklara taşıdı. Evrenin geri kalanıyla derinden bağlantılı olan yıldız kumaşından yapıldık. Bizi oluşturan maddeler kozmik ateşte üretildi ve şimdi binlerce yıl içinde karmaşık şekilde bir araya gelmiş 7 milyar hareketli atom toplulukları olan bizler, maddenin kalbinde gizli o kozmik ateşi kullanmanın bir yöntemini geliştirdik. Bu bilgiyi unutamayız. Ve trajiktir, bizde delilik aileden geliyor. Bu kabusu başlatmak için bilim insanlarının yazdığı mektupların ardından bir başkası geldi. Gezegene yazılan bu mektup, bu yeni fizik anlayışının yeni bir düşünme tarzı da gerektirdiğini belirtiyordu. Kavgalarımızı unutamıyoruz diye ölümü mü seçelim? İnsanlar olarak siz insanlara yalvarıyoruz. İnsanlığınızı hatırlayın, gerisini unutun. Diğer atomumuz olan karbon atomuna ne mi oldu? O sizlerden birinin içinde.